Adem gerçekten ilk insan mıydı? Yoksa binlerce yıllık Sümer mitolojilerinin yeniden şekillendirilmiş bir yansıması mı? Bu videoda Sümer tabletlerinden Tevrat'a ve oradan Kur'an'a uzanan süreçte Adem figürünün nasıl dönüştüğünü, insanın topraktan yaratılması, yasak bilgi, cennet anlatısı ve ilahi insan fikrinin hangi kültürel miraslardan geçtiğini adım adım inceliyoruz. Eğer dinler tarihinin en büyük anlatılarından birinin arkasındaki gizli bağlantıları görmek istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. İlk insan arketipinin Mezopotamya'nın Sümer medeniyetinde nasıl ortaya çıktığına birlikte bakalım. İnsanlık medeniyetinin en eski yazılı belgelerini miras bırakan Sümer kültürü Adem figürünü doğrudan üretmemiştir. Bununla birlikte bu medeniyetin topraklarında insan üzerine yürütülen düşüncenin ilk tohumları filizlenmiş, binlerce yıl boyunca aktarılan mitolojik mantıklar biçim kazanmış, insan nedir, neden var olur, neden yaratılmıştır sorularına verilen yanıtlar ilk kez burada simgesel bir dil edinmiştir. Adem adı Sümer metinlerinin hiçbirinde geçmez bu. Doğrudan bir tarihsel gerçekliktir. Adem adının arkasında duran kavramsal çerçeve, yani topraktan yaratılmış ilk insan, tanrıların yükünü taşıyan seçilmiş varlık, hem maddi hem ilahi bir özü bünyesinde barındıran figür, tüm bunlar Sümer mitolojisinin entelektüel mirasına aittir. İnsanın neden topraktan yaratıldığı meselesini ise önceki videomuzda detaylı şekilde ele almıştık. Bu konular birbiriyle doğrudan bağlantılı olduğu için o videoyu da izlemenizi özellikle tavsiye ederim. Sümer medeniyeti M.Ö. 3500'lü yıllardan itibaren Güney Mezopotamya'da bugünkü Irak'ın Dicle-Fırat Ovası'nda şekillenmiştir. Çivi yazısının bilinen ilk mucitleri olan Sümerler kili yoğurup tabletten simgeye, düşünceden mite dönüştürmüşlerdir. Bu halkın kozmolojik dünya görüşü üç temel ontolojik katmana dayanıyordu: gök, an, yer, ki ve yeraltı dünyası, kur. Bu üç katman arasındaki gerilim, tanrılar arasında süre giden bir müzakere olarak kurgulanmış, insanlar ise bu müzakerenin bir sonucu olarak varoluşa çıkmıştır, ne öngörülmüş bir amaç olarak ne de sevgiden doğan bir yaratım eylemi olarak, daha ziyade işlevsel bir sorunun çözümü olarak. İnsanın yaratılma nedeni, tanrıların isyanı. Sümer, insan yaratılış mitolojisini kavrayabilmek için doğru başlangıç noktasına dönmek gerekir. Tanrılar işten yorulmuştur. Bu ne bir metafor ne de alegoriktir. Sümer mitinin kendi içsel mantığıdır. Tanrıların alt kesimini oluşturan Igigi, dağlardan taş taşımaktan, kanallar kazmaktan, toprağı işlemekten bunalmış ve toplu bir isyana girişmiştir. Büyük tanrıların bu isyanla yüzleşmesi, insanın yaratılmasını kaçınılmaz kılmıştır. Bu mitolojik çerçeveyi en ayrıntılı biçimde yansıtan metin Enki ve Ninmah mitidir. Milattan önce 2000 yıla tarihlenen bu Sümer şiiri, insanın yaratılışını mitolojik bir sahneye taşır. Toprak tanrıçası Namma, bazı kaynaklarda ilksel denizin tanrıçası olarak geçer, ağlayarak oğlu Enki'ye başvurur. Igigi, tanrıları artık ağır işlerin altında ezilmektedir. Enki uykusundan uyanır ve anasının önerisini kabul eder. Kil alınsın, topraktan bir varlık biçimlendirilsin, tanrıların taşıdığı yükü o taşısın. Bu varlığa Lu denilecektir. Enki'nin işlemi metinde teknik bir süreç olarak betimlenir. Ana tanrıça Ninmah, kil üzerindeki işlemi bizzat yürütür. Bu, mitte birincil yaratıcı olarak anılmasının da temelini oluşturur. Kil, ilksel maddedir. Ancak tek başına yeterli değildir. Bazı varyant kaynaklarda Tanrı kanının da bu sürece katıldığı aktarılır. Bu unsur, insanın yalnızca bir toprak varlığı olmadığını, tanrısal bir özden pay aldığını imlemektedir. Bu iki öğenin maddi toprak ile ilahi töz bütünleştirilmesi fikri, Sümer antropogonisinin en temel özelliğini oluşturur. Bu özellik, Akkad, Babil, İbrani ve Arap yaratılış mitlerinde farklı biçimler alarak sürmüştür. Mitte Enki'nin üstlendiği rol, salt teknik bir koordinatörün rolüyle sınırlı değildir. Enki, Sümer panteonunda bilginin, suyun, büyünün ve yaratıcı zekanın tanrısıdır. Eridu'daki tapınağı, Eapsu, yani derin suyun evi, hem kutsal bir mekan hem de medeniyetin simgesel merkezidir. Sonradan Akkadya'da
Ea adını alacak olan bu tanrı, yaratılış eylemlerinde her zaman bilge kurucu rolünü üstlenmiş, kötülüğü savuşturmuş ve insanlığı korumuştur. Bu işlev, Adem mitindeki koruyucu ilahi güç kavramına dair anlamlı bir öncül oluşturmaktadır. Enki ve Ninmah mitinin ikinci yarısı dikkat çekici bir entelektüel oyuna dönüşür. Ninmah, ilahi içkiyi içtikten sonra kusurlu insanlar yaratmaya başlar. Kör doğanlar, kol ve bacaksız bedenler, zihinsel yetersizliği olanlar. Enki ise her seferinde bu kusurlu yaratımlar için yeryüzünde bir işlev belirler. Biri fırıncı olur, biri şarkıcı, biri şaman. Bu anlatı son derece önemli bir felsefi boyut taşır. Sümer düşüncesinde insan yaratılışı bir mükemmellik eylemi değil, bir sorun çözme eylemidir. İnsan, tanrısal emeğin yeryüzündeki yerini doldurmak üzere gönderilmiş, işleviyle tanımlanan bir varlıktır. Bu anlayış, Adem'in halife olarak yeryüzüne gönderilmesi düşüncesinin önceki semantik katmanını oluşturmaktadır. Atrasis anlatısının Mezopotamya düşüncesinde insanın yaratılışı ve tanrılarla ilişkisi nasıl temellendirildiğini inceleyerek konunun kökenine iniyoruz. Sümer mitolojisinin önemli bir diğer dayanak noktasını oluşturan Atrasis mitinin Sümer öncülü tam biçimiyle Akkad versiyonunda korunmuş olmakla birlikte insan anlayışının kolektif niteliğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu metinde ilk insan tek bir bireye indirgenemez. İnsanlar çokluk olarak yaratılmıştır. Tanrıların ağır işlerini üstlenecek yeterli bir iş gücü olarak tasarlanmıştır. Bu durum Adem mitindeki tek ve ilk insan anlayışından köklü biçimde ayrışmaktadır. Bu ayrışma basit bir mitolojik ayrıntı değildir. İki farklı insan anlayışının ifadesidir. Sümer mitolojisinde insan kendini insan olarak idrak eden kolektif bir başlangıçtan çıkar. Kimliği bireysel değil, türseldir. Tek bir ilk ataya geri dönme ya da ortak bir kökenden türemiş olma düşüncesi Sümer mitolojisinde yer bulmaz. Bu anlayış sonraki Semitik, özellikle İbrani, teolojik düşüncesinin kendine özgü katkısıdır. Sümer perspektifinden insan bir topluluktur, bir soy değil. Bu dönüşüm kolektif bir başlangıçtan bireysel ilk insana geçiş, Adem figürünün mitolojik tarihinin en belirleyici kırılma noktalarından birini oluşturur. Sümer düşüncesi nereden geldik sorusunu tanrıların işini taşımak için yaratıldık yanıtıyla kapatır. İbrani teolojik düşüncesi ise aynı soruyu Tanrı'nın suretinde yaratılmış bir ata vardı, hepimiz ondan türedik çerçevesiyle yeniden kurar. Bu yeniden çerçevelemenin arasında Akkad, Babil ve Batı Semitik kültürel çevreler yer almaktadır. Sümer kozmolojisinde insan, Lu kavramı. Sümer mitolojisindeki insan kolektif bir başlangıçtan gelse de mitolojik metinlerde karşımıza çıkan insan figürü daha derin bir simgesel ağırlık taşır. Sümer edebiyatında insan tanrılarla sıkı bir ilişki içindedir. Tanrıların hizmetkarı, aynı zamanda onların gözetimi altında var olan bir varlıktır. Bu ilişki asimetrik ama koruyucu bir bağ niteliği taşır. Tanrılar insanı yönetir, ancak insan tam anlamıyla yalnız bırakılmamıştır. Enki'nin insanlara sahip çıkması, Ninmah'ın insanın yaratılışına etkin biçimde katılması, bilge insan Adapa'nın Ea tarafından himaye edilmesi, bunların tamamı bu asimetrik ama kopulmaz bağın farklı tezahürleridir. Sümer kozmolojisindeki insan anlayışının önemli bir diğer boyutunu kaderin yani Nam merkezi konumu oluşturur. Sümer düşüncesine göre her varlığın bir namı vardır. Tanrılar tarafından belirlenmiş bir yazgı, bir işlev, bir yaşam çizgisi. İnsanın namı ağır işler taşımak, toprağı işlemek, tanrılara ibadet etmek ve kurban sunmaktır. Bu nam anlayışı Adem mitindeki halife kavramının bir öncülü olarak okunabilir. Her iki durumda da insan yeryüzüne belirli bir amaçla gönderilmiş bir varlıktır. Varoluşu amaçsız değildir. Dil bilimsel analiz. Sümerce'de insan kavramını karşılayan terimler yalnızca biyolojik bir türü mü ifade eder, yoksa bu kelimeler aynı zamanda insanın mitolojik ve toplumsal konumunu da mı tanımlar? Sümer dilinin insan kavramını ifade etmek için başvurduğu sözcükler, sonraki Semitik Adem anlayışına uzanan yolun ilk dil bilimsel izlerini aydınlatmaktadır.
Sümerce bir dil yalıtkanı olduğundan, yani bilinen herhangi bir dil ailesinden bağımsız bir yapıya sahip bulunduğundan, Adem sözcüğüyle fonetik bir akrabalık iddiası dil bilimsel açıdan temellendirilemez. Bununla birlikte kavramsal süreklilik göz ardı edilemez. Bu terimler şu şekilde sıralanabilir. Birincisi Lu. Sümerce özgü insan kavramını karşılayan en temel sözcük birimlerinden biri Lu'dur. Çivi yazısı sistemindeki biçimi bir insan başının profilini betimleyen bir resim yazısından türemiştir. Lu hem insan hem erkek hem de kişi anlamını taşır. Yani bireysel ve tipik insan kavramını ifade eder. Bu sözcük bağımsız kullanıldığı gibi bileşik sözcüklerin ve ünvanların oluşturulmasında da temel bileşen işlevi görür. Örneğin Lu Shuk Ba ifadesi düşmüş insan, Lu Kin Gi A ifadesi ise elçi, yani gönderilmiş insan anlamına gelmektedir. Lu sözcüğünün anlam yelpazesi Adem figürüne uzanan kavramsal bir köprü kurar. O da insandır, o da kişidir, o da erkektir. Ancak Lu ortak ismin ötesine geçip özel ada dönüşmez. Bu dönüşüm, yani ortak ismin özel ada evrilmesi Sümer mitolojisinde gerçekleşmez. Bu özellik Adem figürüne özgü bir nitelik olarak kalır. İkincisi Nam, Lu, Ulu. İnsanlık kavramını karşılayan bu bileşik sözcük Sümerce'de insan anlamındaki Lu ulunun önüne soyutluk bildiren nam ön ekinin getirilmesiyle oluşur. Nam ön eki Sümerce'de bir varlığın ya da durumun soyut özünü ifade eder. Tıpkı krallık için nam lugal, annelik için nam ama denildiği gibi. Dolayısıyla nam lu ulu insanın soyut özü, insanlık ve beşeriyetin kendisi anlamına gelmektedir. Adem anlayışında da benzer bir ikili yapı mevcuttur. Adem hem tekil bir bireydir hem de tüm insanlığın prototipidir. Sümerce'nin bu nam ön ekiyle kurduğu soyutlama mekanizması sonradan İbranice'deki ha adam, yani belirli artikelli insan yapısıyla anlam düzleminde paralel bir işlev üstlenir. Üçüncüsü lu ulu. Bu sözcük bileşimi baş insan, ulu insan ve kadim insan anlamlarına gelir. Bazı araştırmacılar bunu primordial human being, yani ilksel insan varlığı olarak çevirir. Bu Adem'e en yakın Sümer kavramsal karşılığı niteliğindedir. Köklü, baş ve ilk olan insan. Karşılaştırmalı mitoloji araştırmalarında Lu Ulu ile İbranice Ha adam arasındaki semantik paralellik sıkça vurgulanmaktadır. Ancak fonetik akrabalık iddiası dil bilimsel açıdan kanıtlanabilir değildir. Bu ilişki etimolojik bir bağ olarak değil, kavramsal bir paralellik olarak değerlendirilmelidir. Dördüncüsü Namma. Sümer mitolojisinde Namma, Enki'nin annesi ve ilksel denizin tanrıçasıdır. Başta Samuel Noah Kramer olmak üzere bazı araştırmacılar onun adını Nam-ma biçiminde, yani kaderin anası olarak okumuştur. Adının fonetik yapısı Nam-lu-ulu ile kısmen ortak bir kök paylaşır. Ancak bu fonetik yakınlığın etimolojik bir bağ işaret edip etmediği akademik konsensüste yer bulmayan spekülatif bir varsayım olmaktan öteye geçememektedir. Beşincisi Adapa. Doğrudan Sümer kaynaklarından değil, Akkad tabletlerinden aktarılmış olmakla birlikte Adapa figürünün Sümer kökeninin büyük olasılıkla Eridu'daki erken Sümer geleneğine dayandığı kabul edilmektedir. Adapa adının çivi yazısı versiyonundaki işaretlerin gösterge bilimsel analizi, sözcüğün yapısal olarak su ve tohum anlamına gelen aa yanında veya ile anlamına gelen de ve dal ya da uzanan anlamına gelen pa işaretlerinden oluştuğunu düşündürmektedir. Ancak bu çözümleme filolojik açıdan spekülatif niteliğini korumaktadır. Daha güçlü akademik konsensüs, Adapa adının akıllı olan ya da örnek teşkil eden anlamını taşıdığı yönündedir. Fonetik yeniden yapılandırma. Sümerce'den Adem'e bir yol var mı? Adem adına fonetik açıdan yaklaşabilecek Sümer sözcükleri arasında Adam dikkat çekmektedir. Bu sözcük bileşimi tarlalar, otlaklar, açık alan anlamını taşır. Bazı kaynaklarda köy, yerleşim yeri, mekan olarak da çevrilir. İnsanın toprakla, tarımla ve yerleşimle olan bağlantısı göz önünde bulundurulduğunda Adam ile Adama arasında semantik bir köprü tasavvur etmek mümkündür.
Ancak bu ilişki fonetik bir akrabalık olarak değil, semantik bir paralelizm olarak değerlendirilmelidir. Akatça'nın Sümerce'den devraldığı ortak kullanım pratiğinin ötesinde doğrudan bir fonetik geçişin varlığı akademik açıdan kanıtlanmayı beklemektedir. Kavramsal prototipler Sümerce'den Adem modeline. Sümerce'de Adem adı yer almasa da Adem modelinin üç temel kavramsal bileşeninin Sümer mitolojisinde mevcut olduğu akademik çevrelerde genel kabul görmektedir. Birincisi, topraktan ya da kilden yaratılma motifi. Enki ve Ninmah mitindeki yoğrulmuş kil, Atrahasis'teki tanrı kanıyla karıştırılmış toprak, bunların tamamı insan eşittir topraktan gelir anlayışının Sümer versiyonunu oluşturmaktadır. Bu motif İbranice Adamah toprak sözcüğüyle doğrudan semantik bir süreklilik taşımaktadır. İkincisi ilahi töz ile maddi tözün bütünleşmesi. Sümer mitolojisinde insan yalın bir toprak varlığı değil, içine ilahi bir unsur, tanrı kanı, ilahi nefes ya da ilahi kudret yerleştirilmiş bir varlıktır. Bu ikili yapı maddi toprak ile ilahi töz, tüm monoteist yaratılış mitlerinin temel kurucu gerilimini oluşturmaktadır. Üçüncüsü, işlev temelli varlık anlayışı. Sümer mitolojisinde insan belirli bir amaç için yaratılmıştır. Tanrıların işini üstlenmek için. Bu teleolojik anlayış, insanın halife olarak yeryüzüne gönderilmesi düşüncesine uzanan semantik yolun ilk taşlarını döşemektedir. İşlevi olmayan bir insan, Sümer düşüncesinde tam bir varlık sayılmaz. Bu üç kavramsal prototip sonraki bin yıllar içinde Akkad, Babil, Ugarit, İbrani ve Arap düşünce geleneklerinin süzgecinden geçerek Adem figürünün mit içinde temel insan modeline dönüşmesini hazırlamıştır. Sümer bu modele adını koymamıştır. Ancak temelini döşemiştir. Sümer mirasının Akkad ve Babil dünyasında yeniden kodlandığı bu evrede insanın yalnızca yaratılan bir varlık değil, aynı zamanda tanrılar arası hiyerarşinin ve gizli soy ağlarının merkezinde konumlanan bir model haline nasıl geldiğine bakıyoruz. M.Ö. 2334'te Sargon'un Akkad İmparatorluğunu kurmasıyla Mezopotamya tarihinin en belirleyici kültürel sentezi başladı. Sümer medeniyetinin yüzyıllar boyunca biriktirdiği mitolojik birikim yeni bir dil olan Akkadcanın içine aktı. Bu akış yalın bir çeviri sürecinden ibaret değildi, bir dönüşümdü. Sümer mitolojisinin kolektif, işlev temelli, Tanrı'nın emekçisi olan insanı yavaş yavaş değişti. Akkad Babil katmanında o insan bireyselleşmeye, adlanmaya, kaderini kendi eliyle tutmaya girişmeye başladı. Ancak bu bireyselleşme sürecini kavrayabilmek için yalnızca Adapa mitini, Atrahasis destanını ve Gılgamış eposunu okumak yeterli değildir. Bu metinlerin arkasında daha derin bir yapı yer almaktadır. Mezopotamya panteonunun üç büyük direği olan Tanrı Anu, Tanrı Enki ve Tanrı Enlil. Bu üç tanrı arasındaki ilişkinin tarihsel dönüşümü, monoteist dinlerdeki tanrı, Adem ve şeytan üçlüsünün mitolojik soy ağacını doğrudan açıklamaktadır. Bu iki katmanlı okuma hem metinsel hem de panteonik Akkad Babil evresinin Adem anlayışına katkısını bütünüyle ortaya koymaktadır. Adapa figürü üzerinden Mezopotamya düşüncesinde ilk bireysel insan fikrinin nasıl inşa edildiğini ve ölümsüzlük anlatısının nasıl sınırlandırıldığını inceliyoruz. Adapa miti M.Ö. 14. yüzyıla tarihlenen Mısır'daki Amarna arşivlerinden çıkarılan 3 Akkadça tablette korunmuştur. Yüzyıllar önceki Sümer sözlü geleneğine dayandığından Sümer döneminin kavramsal mirasçısı niteliğindedir. Ancak Adapa artık Sümerce'deki adsız, bireylikten yoksun, toplu Lu kavramından ayrışmaktadır. O bir attır, bir kişiliktir. Eridu'nun bilgi önderidir. Metnin başlangıcında Tanrı Ea, Sümerce'de Enki, Adapa'yı yaratmıştır. Onu insanlık için bir model olarak biçimlendirmiştir. Ona bilgi vermiş, dil vermiş, hikmet vermiştir. Ancak ona ölümsüzlük vermemiştir. Bu ayrım, bilgi ile ölümsüzlüğün yokluğunun bir arada bulunması, Adapa mitinin tüm dramatik geriliminin kaynağını oluşturur. Bir gün balık avlarken güney rüzgarı tanrısı Adapa'yı devirir. Adapa öfkelenerek güney rüzgarının kanatlarını kırar. Bu eylem onu ulu tanrı Annu'nun huzuruna çıkarılmak zorunda bırakır. Ea, Adapa'ya bir öğüt verir.
Anu ona ölüm yiyeceği ve ölüm suyu sunacaktır. Bunları kabul etme. Ne var ki Ea'nın bu öğüdünün arkasında derin bir paradoks yatmaktadır. Anu Adapa'ya gerçekte yaşam yiyeceği sunacaktır. Adapa Ea'ya güvenir, yaşam yiyeceğini reddeder ve böylece insanlık ölümsüzlük fırsatını ebediyen yitirir. Bu senaryonun Adem mitiyle kurduğu paralellik o denli güçlüdür ki araştırmacılar bunu geçen yüzyıldan bu yana tartışmaktadır. Her iki anlatıda da yasaklanmış ya da reddedilmiş bir besin yer alır. Her iki anlatıda da bu besin ölümsüzlüğü simgeler. Her iki anlatıda da insan bu besinin ötesine geçemez ve ölümlü bir varlık olarak yeryüzünde kalır. Ancak iki mit arasındaki fark da dikkat gerektirir. Adapa yanlış bilgilendirilerek yemekten kaçınır, itaatkardır ama yanıltılmıştır. Adem ise yasağa karşın yer, ya itaatsizlik etmiştir ya da başka bir güç tarafından yönlendirilmiştir. Bu fark teolojik açıdan köklüdür. Adapa'nın yitimi itaatin paradoksal bir sonucudur. Adem'in düşüşü itaatsizlik anlatısının doğrudan bir sonucu olarak kurgulanır. Thorkild Jacobsen, Adapa mitini insanın ölümlü bir varlık olarak kendi yazgısını kabullenişinin dramatik ifadesi biçiminde tanımlamıştır. Bu okuma Adapa'yı basit bir kahramanlık anlatısının öznesi olmaktan çıkarıp mitolojik bir arketipe dönüştürür. O, insanın ölümlülüğünün simgesi, bilginin ölümsüzlüğün yerini aldığı varlığın temsilcisidir. Milattan önce 18. yüzyıla tarihlenen Atrahasis destanı, insan tarihinin üç büyük bunalımını tek bir çerçevede bir araya getirir. Yaratılış, tufan, ölüm. Bu üçlü yapı onu Nuh'un gemisinden Adem'in cennetten kovuluşuna uzanan monoteist mitolojinin en doğrudan Mezopotamya öncülü konumuna taşımaktadır. Destanın ilk tableti insanın yaratılışını anlatır. İgigi tanrıları dağ taşımaktan, kanal kazmaktan, ağır işlerin altında ezilmekten bıkarak isyana kalkar. Bu isyan varoluşsal bir kriz doğurur. Tanrılar işlemezse evren de işleyemez. Tanrıların annesi Mami ile bilginin tanrısı Enki birlikte çözüm arar. Karar verilir. Cezalandırılmış bir tanrı öldürülecek, kanı kille karıştırılacak, bu maddeden insan biçimlendirilecektir. İnsan o cezalandırılmış tanrının hem kanını hem de işini miras alacaktır. Bu yaratılış şeması akademik açıdan büyük önem taşır. İnsan, tanrı kanı artı toprak formülüdür. Bu formül insanı sırf maddi bir varlık olarak değil, içine ölmüş bir tanrının kanı işlenmiş, dolayısıyla ilahi bir mirası taşıyan bir varlık olarak konumlandırır. Bu anlayış İbranice Tanrı'nın suretinde tezelem Elohim yaratılma kavramına uzanan uzun yolun ilk taşlarını döşemektedir. Atrakasis destanının ikinci tableti, insanların sürekli çoğalmasının tanrılar üzerinde yarattığı rahatsızlığı merkeze alır. Metne göre insanlığın artışı gürültü olarak algılanır ve bu durum tanrıları uykularından uyandıracak düzeyde bir huzursuzluk yaratır. Bunun üzerine baş tanrı Enlil, insan nüfusunu azaltmak amacıyla sırasıyla veba, kuraklık ve nihayetinde büyük tufan gibi felaketleri devreye sokar. Ancak her aşamada Enki, insanları önceden uyararak onların hayatta kalmasını sağlar. Tufan anlatısında kurtuluşu sağlayan figür Atrahasis'tir. Adı son derece bilgi anlamına gelir. Atrahasis, Enki'nin uyarıları doğrultusunda gemisini inşa eder ve tufandan sağ kurtulur. Tufan sonrası gemisinden çıkan Atrahasis'in kurban sunmasıyla birlikte tanrılar, kurbanın kokusu etrafında toplanır ve insanlığın tamamen yok edilmesi fikrinden vazgeçer. Böylece insanlık yok edilmek yerine yeni bir düzen içinde tanrılarla ilişkisini yeniden kurmuş olur. Bu anlatı hem Nuh tufanı kıssasının hem de Adem'in cennetten kovuluşu sonrası yeryüzünde insan yaşamının başlamasının Mezopotamya'daki erken prototipik karşılıklarını yansıtan önemli bir mitolojik yapı olarak değerlendirilir. Özellikle 1969 yılında Wilfred G. Lambert ve A. R. Miller tarafından yayımlanan Atrakasia, The Babylonian Story of the Flood çalışması bu metnin modern akademik literatürde sistematik biçimde ele alınmasında dönüm noktası kabul edilir. Söz konusu eser
Babil tufan anlatısını detaylandırarak insanlığın tufandan sağ çıkışı ve tanrılarla yeni bir düzen kurması temasını Sümer-Akkad yaratılış ve tufan gelenekleri bağlamında kapsamlı biçimde analiz eder. Dünya edebiyatının bilinen en eski epik şiiri sayılan Gılgamış Destanı, Adem mitinin kavramsal hazırlığına farklı ama derin bir katkı sunar. Burada Adapa'nın durağan sınavından farklı olarak ölümsüzlük arayışı bir yolculuk biçimi alır. Gılgamış, üçte ikisi tanrı, üçte biri insan olan Uruk'un efsanevi hükümdarı, en yakın dostu Enkidu'nun ölümünün ardından insanın ölümlülüğünü kabullenmekten kaçınır ve ölümsüzlüğü bulup geri dönmek için uzun bir yolculuğa çıkar. Gılgamış bu yolculukta pek çok sınavdan geçer ve sonunda tufandan sağ kurtulan ölümsüz Utanapiştim'e ulaşır. Utanapiştim ona bir sınav verir. 6 gün 7 gece uyumama görevi. Gılgamış ise oturduğu yerde uykuya dalar ve bu sınavı kaybeder. Buna karşın Utanapiştim ona son bir fırsat daha tanır. Denizin dibindeki gençlik otunu bulup yemesi halinde gençliğini geri kazanabilecektir. Gılgamış otu gerçekten bulur ve yanında götürür. Ancak bir kuyunun başında dinlenirken bir yılan onun kokusunu alır, otu yer ve anında kabuğunu değiştirerek gençleşir. Gılgamış ise elleri boş kalır. Destanın sonundaki bu yılan bölümü, Yaratılış kitabındaki yılan figürüyle kurulan paralellik nedeniyle geçen yüzyılın başından bu yana yoğun akademik ilgiye konu olmuştur. Her iki anlatıda da yılan, ölümsüzlüğe erişim imkanını insandan alarak insanı kalıcı biçimde ölümlü bir varlığa dönüştürür. Bu karşılaştırmalı okuma özellikle Andrew R. George'un The Babylonian Gilgamesh Epic, Introduction, Critical Edition and Cuneiform Texts adlı eleştirel yayında ayrıntılı biçimde belgelenmiştir. Gılgamış Destanı'nın Adem mitine katkısı yalnızca yılan bölümüyle sınırlı değildir. Enkidu figürü de bu katkının önemli bir parçasını oluşturur. Enkidu başlangıçta vahşi bir insandır. Meyve yer, hayvanlarla birlikte yaşar. Bir kadın aracılığıyla medeniyete, bilgiye, kentsel yaşama, insanlığın bütünüyle kavuşur. Bu dönüşüm anı, bilgisizlikten bilgiye geçiş, Adem'in yasak meyveyi yedikten sonra iyiyi kötüden ayırt etme yetisini kazanmasıyla yapısal bir paralellik kurar. Her iki anlatıda da bilgi bir kayıp ile birlikte ortaya çıkar. Enkidu'nun hayvanlar dünyasından kopması ve Adem'in cennetten çıkarılması. Mezopotamya Panteonu'nun üç temel direğini ve bu yapının Akkad-Babil düşüncesinde Adem anlatısına nasıl bir arka plan sunduğunu anlamak için önce bu gizli soy ağacının teolojik ve mitolojik mimarisine bakmak gerekir. Akkad-Babil mitolojisinin Adem anlayışına katkısını tam olarak kavrayabilmek için bu metinlerin arkasındaki panteonik yapıyı görmek gerekir. Mezopotamya Panteonu'nun üç büyük direği yani Anu, Enki ya da diğer adıyla Ea ve Enlil, monoteist dinlerdeki Allah, Adem ve şeytan üçlüsünün mitolojik prototipini oluşturmaktadır. Bu durum akademik açıdan tartışmalı olmakla birlikte dil bilimsel, mitolojik, işlevsel ve teolojik rol kanıtlarının bir bütün olarak değerlendirilmesine dayanan güçlü bir tezdir. 1. Soy ağacı Tanrı Anu Mezopotamya Panteonu'nun zirvesindeki Tanrı Anu'dur. Akatça kullanımıyla Anum ya da daha erken biçimiyle Alum. Çivi yazısında doğrudan gökyüzü anlamına gelen An işaretiyle gösterilir. Bu gösterge bilimsel ayrıntı Anu'nun tüm tanrılar üzerindeki mutlak üstünlüğünü yansıtır. Anu kırılmaz, savaşa girmez, yeryüzü işlerine karışmaz. O mutlak egemenliğin simgesi ve evrenin metafizik çatısıdır. Akatça'da N ve L seslerinin sıkça birbirinin yerini aldığı göz önünde bulundurulduğunda Anu, Alum varyantı ile monoteist, Allah, Elohim ve El isimleri arasındaki fonetik yakınlık dil bilimsel açıdan dikkat çekicidir. İbranice Elohim sözcüğündeki el kökü Anu adının Alum varyantı ile karşılaştırmalı dil bilim araştırması açısından incelemeye değer bir benzerlik taşımaktadır. Bu ilişki doğrudan bir fonetik türeme iddiası olarak değil, dil bilimsel incelemeyi hak eden güçlü bir olasılık olarak değerlendirilmelidir. Bununla birlikte işlevsel benzerlik tartışmasızdır. Her iki sistemde de tek, mutlak, erişilmez ve müdahalesiz yüce tanrı anlayışı aynı teolojik yapıyı taşımaktadır. 2. Soy ağacı
Tanrı Enki yani Ea. Akatça'da Ea ya da arkaik biçimiyle İdim adlarıyla da bilinen bu tanrı Mezopotamya mitolojisinin en karmaşık figürüdür. Onun yapısını kavramadan Adem anlayışının Akat katmanındaki kökünü tam olarak görmek mümkün değildir. Enki ve Ea, Eridu'da konumlanan yeraltı tatlı su havzası Abzu'nun sahibi olan bilginin, büyünün, zanaatın ve dilin tanrısıdır. Atrahasis destanında insanı yaratan tanrıdır. Cezalandırılmış bir tanrının kanını kille yoğurarak ilk insanı biçimlendiren odur. Gılgamış destanının tufan bölümünde Uta Napiştim'i uyarıp kurtaran da odur. Adapa mitindeki bilge insanın yaratıcısı ve babasıdır. Enuma Eliş destanında ise Abzu'yu öldürüp onun üzerine kendi evini kurar. Bu, yaratıcı zekanın kaos üzerindeki zaferinin simgesel anıdır. Enuma Elish'in birinci tabletindeki Ea portresi oldukça dikkat çekicidir. Şöyle denmektedir. Tanrı Nudimut atalarının sözcüsüydü. Bilgide usta, basiretli, güçlü ve cesur, babası Anşar'dan çok daha üstündü. Tanrı kardeşleri arasında onun eşi yoktu. Bu ifadeler Kur'an'daki Adem'in melekler üzerindeki üstünlüğü anlayışıyla yani Adem'e tüm isimleri öğrettik, sonra meleklere göstererek eğer biliyorsanız söyleyin dedik anlatısıyla yapısal bir rezonans kurmaktadır. Her iki durumda da tüm diğerlerini geride bırakan bir figür vardır ve bu üstünlük doğrudan bilgiyle belirlenmektedir. Enki, Adem paralelinin 5 katmanı. Monoteist dinlerdeki Adem figürünün Tanrı Enki'nin mitolojik kişiliğinin dönüştürülmüş, aşağı çekilmiş ve yeniden kodlanmış bir biçimi olduğu tezi, dil bilimsel, işlevsel ve teolojik rol açısından çok katmanlı bir paralellik zinciri olarak ileri sürülmektedir. Dilbilimsel bir paralellik açısından Tanrı Enki ismine baktığımızda Sümerce biçimi Enki olarak transkribe edilen çivi yazısı gösterimi ile karşılaşırız. Akat kaynaklarında bu isim Ea olarak geçer. Daha eski bazı metinlerde ise idim biçimi kullanılır. İdim formu fonetik ve semantik açıdan özellikle dikkat çekicidir. Bu yapı i ön ünlüsüyle başlar ve dim köküyle devam eder. Sümer dilinde dim kökü yaratmak ya da biçimlendirmek anlamına gelir. Bu nedenle idim adı anlam düzeyinde yaratan ya da biçim veren fikrini içinde barındırır. Saad D. Abulhab'ın karşılaştırman dil bilim çalışmaları eski Arapça köklerin etimolojik yapısı üzerinden idim ve Adem adları arasında olası bir fonetik ve semantik ilişki kurulabileceğini ileri sürmektedir. Bu yaklaşıma göre Sümerce'ye ait idim biçimi baştaki i ünlüsünün zayıflamasıyla dım, dam ve adam şeklinde bir ses değişimi süreciyle gelişmiş olabilir. Ancak bu görüş akademik literatürde genel kabul görmüş bir konsensüs değildir. Daha çok tartışmalı ve hipotez düzeyinde bir filolojik öneri olarak değerlendirilmektedir. Daha güçlü paralellik ise semantik düzeydedir. Sümerce'ye ait idim kelimesi yaratıcı ve varlığa getiren anlam alanına işaret ederken adam kelimesi İbranice'de adamah yani toprak köküyle ilişkilendirilerek topraktan gelen ya da topraktan yapılmış varlık anlamını taşır. Bu iki anlam katmanı yaratan ve yaratılan erken teolojik düşüncede rol değişimi fikrini temsil eden bir karşıtlık olarak okunmaktadır. Buna göre Mezopotamya anlatılarında yaratıcı ve bilge tanrısal işlevlerle ilişkilendirilen Enki figürüne atfedilen bazı nitelikler monoteist anlatılarda ilk insan figürü olan Adem'e sembolik olarak aktarılmış olabilir. Nitekim İbn Manzur'un Lisanül Arap adlı eserinde EDM kökünün yalnızca toprak rengi veya insan anlamıyla sınırlı olmadığı, aynı zamanda birleştiren, iki şeyi bir araya getiren gibi daha soyut bir anlam alanına da işaret ettiği belirtilir. Bu anlam genişlemesi dikkat çekicidir. Çünkü Mezopotamya mitolojisinde Enki'nin yaratım sürecinde üstlendiği rol de benzer biçimde ilahi özle maddi özün birleştirilmesi şeklinde tasvir edilir. Böylece tanrısal unsurla balçığın birleşmesi varlığın ortaya çıkışını mümkün kılan bir ontolojik köprü işlevi görür. Şimdi iki figürü işlevsel açıdan yan yana koyduğumuzda ortaya çıkan tablo son derece anlamlıdır. Birinci paralellik bilgi ve isimlerin sahipliğidir. Enki, Mezopotamya mitolojisinde bilginin tanrısıdır. Büyünün, dilin, zanaatın ve sırların sahibidir. Eridu'daki tapınağına
Abzu yani derin suyun evi denirdi ve bu gizli bilginin simgesiydi. Adapa mitinde Enki'nin yarattığı Adapa'ya verdiği en büyük armağan bilgidir. Kur'an'da ise Allah Adem'e tüm eşyaların isimlerini öğretir. Melekler bilmez, Adem bilir. Adem'in melekler üzerindeki üstünlüğü, Enki'nin tanrılar arasındaki bilgi üstünlüğünün monoteist sistemdeki dönüştürülmüş biçimidir. İkinci paralellik, insanlığın yaratıcısı ya da prototipi olma işlevidir. Enki, hemen her anlatıda insanı yaratan, yaratılışını planlayan ve onu koruyan Tanrı'dır. O, insanın babasıdır. Monoteist sistemde Allah tek yaratıcıdır ve Enki'nin bu rolü ona devredilmiştir. Ancak Enki'nin insanlıkla en yakın bağ sahip Tanrı olma işlevi Adem'e aktarılmıştır. Adem'in kendisi insanlığın prototipi, atası ve arketipidir. Enki insanların yaratıcı babasıdır. Adem ise tüm insanlığın ortak atasıdır. Üçüncü paralellik ilahi özden pay almadır. Enuma Elish'te Enki insanı cezalandırılmış bir tanrının kanından yaratır. O kan insanın içindedir ve insan bu kan sayesinde tanrısal bir töze sahip varlık olur. İbranice Yaratılış kitabının 5. bölümünün 1. ayetindeki Ka'dam-vutnu ifadesinin kanımızdan bir parça olarak anlamını taşıdığını savunan okumalarda mevcuttur. Eğer bu okuma doğruysa Yaratılış kitabı Adem'in Tanrı kanından bir parça olarak yaratıldığını, dolayısıyla Atrahasis destanındaki Tanrı kanı artı kil formülüne doğrudan dayandığını söylemektedir. Kur'an'da ise Allah kendi ruhumdan Adem'e üfledi. Bu da aynı dualist anlayışın maddi toprak ile ilahi tözün birlikteliğinin daha soyut ve daha teolojik bir ifadesidir. Dördüncü paralellik ölümsüzlük paradoksudur. Enki, Adapa mitinde kendi oğluna ölümsüzlük vermemiştir ve sonuç değişmezdir. Enki'nin en yakın yaratımı ölümsüzlükten yoksundur. Adem anlatısındaki ölümsüzlük paradoksu da özünde aynıdır. Cennette yaşam ağacı vardır. Ancak Adem ona ulaşamaz. Her iki figür içinde ölümsüzlük erişilmez bir ufuktur. Var olan ama elde tutulamayan bir imkandır. Beşinci paralellik yeryüzündeki görevdir. Enki insanı tanrıların işini üstlenmesi için yeryüzüne gönderir. Allah ise Adem'i halife olarak yani yeryüzünde kendi temsilcisi olarak gönderir. Her iki durumda da varlık belirli bir amaçla yeryüzündedir. Teolojik rol açısından da benzerlik son derece çarpıcıdır. Enki, Mezopotamya panteonunda ne tam anlamıyla bir gök tanrısıdır, o Anu değildir, ne de tam anlamıyla bir yer tanrısıdır, o Ennil değildir. O aradaki varlıktır. Gök ile yerin, ilahi ile maddenin, bilgi ile gücün köprüsüdür. Bu aradaki konum onu Mezopotamya panteonunun en insani çizgilere sahip figürüne dönüştürür. Duygulanır, planlar kurar, aldatır, korur, sever, öfkelenir. Adem ise monoteist sistemde tam olarak aynı aradaki konumu işgal eder. O ne tam anlamıyla Tanrı'dır ancak Allah'ın suretini ya da ruhundan bir payı taşımaktadır. Ne de sıradan bir yaratıktır ancak topraktan gelmiştir. Meleklerin üstüne çıkarılır ama yeryüzüne gönderilir. Bilginin ilk sahibidir ama ölümlüdür. Bu ontolojik ara konum Enki'nin Mezopotamya panteonundaki yerini doğrudan anımsatmaktadır. Akademik konumların haritasına bakıldığında Mezopotamya mitolojisi ile İbrahimi gelenekler arasındaki olası paralellikleri farklı metodolojik yaklaşımlar üzerinden değerlendiren iki ana eğilim öne çıkmaktadır. Güçlü paralellik tezini savunan literatürde Saad de Abulhab'ın karşılaştırmalı dil bilim çalışmaları, Alexander Heidel in The Babylonian Genesis adlı eserindeki yapısal karşılaştırmalar, Thorkild Jacobsen in The Treasures of Darkness başlıklı sentezi ve W.G. Lambert ile R. Millard'ın Atra-Hasis üzerine hazırladığı eleştirel edisyon temel referans noktalarını oluşturmaktadır. Bu yaklaşım Mezopotamya anlatılarında görülen yaratılış, insanın kökeni ve ilahi düzen temalarının daha sonraki tek tanrılı geleneklerde farklı biçimlerde yeniden yapılandığını ve bu nedenle tarihsel ve mitolojik bir süreklilik ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini öne sürer. Buna karşılık daha ihtiyatlı akademik konum Enki ile Adem arasında doğrudan fonetik
ya da etimolojik bir dönüşüm ilişkisi bulunduğuna dair iddiaların düzenli dil değişimi kurallarıyla doğrulanmadığını vurgular. Bu yaklaşımda söz konusu benzerlikler genetik bir dil bağı yerine tipolojik paralellikler, kültürel temas alanları ya da bağımsız mit üretim süreçleriyle açıklanmaktadır. Bu nedenle iki anlatı sistemi arasında zorunlu bir köken ilişkisi kurmak yerine bağımsız gelişim ihtimali metodolojik olarak daha temkinli ve güçlü bir açıklama modeli olarak değerlendirilmektedir. Metodolojik dürüstlük açısından ne gerekir? Bu paralelliğin en güçlü versiyonu fonetik kök bağlantısı, işlevsel örtüşme ve anlatı yapısı benzerliği bir bütün olarak değerlendirildiğinde tesadüfi bir benzerlikle açıklanamayacak ölçüde sistematik bir örüntü ortaya koymaktadır. Adem'in doğrudan Enki'nin monoteist versiyonudur ifadesini kanıtlanmış bir olgu olarak değil, güçlü ama henüz tam olarak belgelenmemiş bir akademik tez olarak kabul etmek gerekmektedir. Bununla birlikte Enki ile Adem arasındaki paralellik zincirinin bütünlüğü, Adem figürünün hiçbir öncülü bulunmayan ve tamamen özgün bir vahiyden doğduğu iddiasını akademik açıdan savunulamaz kılmaktadır. Panteon'un üçüncü büyük direği olan Tanrı Enlil, bu tartışmanın en çarpıcı halkasını oluşturmaktadır. Enlil, hava tanrısı, fırtına tanrısı, hava ruhunun efendisi olarak bilinirdi. Sümer Panteon'unda başlangıçta ılımlı bir rol üstleniyordu. Hem düzenin koruyucusu hem de zaman zaman insanlığa acımasız davranabilen bir güçtü. Ancak M.Ö. yaklaşık 1000 ile 700 yılları arasındaki dönüşüm sürecinde Enlil'in portresi belirgin biçimde karardı. Atrahasis destanının Babil versiyonunda Enlil artık insanlığı yok etmek için tufan gönderen, bir insanın sağ kaldığını görünce öfkelenen ve insanın varlığına düşman olan bir tanrıya dönüşmüştür. Gılgamış destanının 11. tabletindeki tufan anlatısında Enlil'in bu düşman imgesi en açık biçimiyle ortaya çıkar. Tanrı Ea tufanın ardından Enlil'e seslenir. Sen tanrıların en büyüğüsün ama düşüncesizce tufanı başlattın. Günah işleyene günahının cezasını ver. Bu cümle Enlil ile Ea arasındaki derin ayrışmanın kodunu taşımaktadır. Ea insanı koruyandır, Enlil ise onu yok etmek isteyendir. Enlil'in karakter profilinin Kur'an'daki iblis ile kurduğu uyum son derece belirgindir. İblis, ben ateşten yaratıldım, Adem ise topraktan, ben ondan üstünüm demesi, bu kibirli, inatçı ve üstünlük iddiasına dayanan ton, doğrudan Enlil portresini taşımaktadır. Enlil havanın tanrısıdır. Hava, ateş gibi yakıcı, fırtına gibi yıkıcı, görünmez ama güçlüdür. Kur'an'da iblisin yaratılış materyali olan Narus Semum, yani yakıcı fırtına ateşi, bu mitolojik mirası açıkça yansıtmaktadır. Enlil'in bir diğer özelliği de bu sürekliliği pekiştirmektedir. O, Mezopotamya mitolojisinde cinlerin efendisi ve yeraltı ruhlarının lordudur. Kur'an'da iblisin cinlerin atası ya da önderi olması bu kadim rolün monoteist sistemdeki doğrudan devamıdır. Enlil ile iblis arasındaki çizgi yalnızca iki figür arasındaki bir dönüşümü değil, bütün mitolojik sistemin yeniden kodlanmasının bir parçasını oluşturmaktadır. Mezopotamya panteonunda iki tanrı grubu vardı. Anunnaki, Anu'nun buyruğu altında çalışan yüksek tanrılar, göğün hayırsever güçleri. Igigi ise başlangıçta gökteki işçi tanrıları ancak zamanla Enlil'in izinden giderek yer altına inen ve kararan bir grup. Atrahasis destanında isyan edip işi bırakan da bu Igigi tanrılarıdır. Monoteist sistemin bu iki grubu nasıl dönüştürdüğüne bakıldığında tablo son derece aydınlatıcı olmaktadır. İbranice yaratılış kitabı ve Kur'an Allah'a hizmet eden melekler grubundan söz eder. Bunlar Anunnaki'nin monoteist mirasçılarıdır. Ancak hem Tevrat hem de Kur'an aynı zamanda yer altındaki ya da insanlığa zarar veren varlıklardan, cinlerden, şeytanlardan, Yecüc ve Mecüc'ten de söz eder. Bunlar ise Igigi'nin monoteist mirasçılarıdır. Bu dönüşüm özellikle Kur'an'da belirgin biçimde kodlanmıştır.
Kehf suresinin 50. ayetinde iblisin cin türünden olduğu bildirilir. O melek değildir. Her ne kadar meleklerle birlikte yaşamış olsa da. Bu teolojik ayrıntı Mezopotamya mitolojisindeki Igigi grubunun niteliği düşünüldüğünde tam anlam kazanmaktadır. Başlangıçta iyi, sonradan bozulup yer altına inen tanrılar olan Igigi'nin monoteist sistemdeki versiyonu olarak iblisin melekler arasında yaşamış ama onlardan olmayan cin biçiminde konumlandırılması bu kadim mirasın doğrudan devamıdır. Tüm bu dönüşümlerin arka planını kavrayabilmek için Enuma Elish yani Babil yaratılış destanının yapısını okumak zorunludur. Milattan önce 12. yüzyılda tarihlenen bu metin başlangıçta tatlı su havzasını yöneten erkek varlık Abzu ile tuzlu denizi yöneten büyük dişil varlık Tiamat'ın sularının birleşmesinden söz eder. Bu birleşmeden tanrılar doğar. İlk çift Lahmu ve Lahamu, onlardan Anşar ve Kişar, ardından onların oğlu Anu, Anu'nun oğlu ise Nudimut yani Tanrı Ea'dır. Enuma Elish'in 6. tabletinde insanın yaratılışı gelir. Marduk Tanrılar Meclisi'ni toplar, Tiamat'ı savaşa kışkırtanın kim olduğunu sorar. Tanrı Kingu'nun adı geçer. O suçludur. Kingu tutuklanıp Ea'nın önüne getirilir. Ea, Kingu'nun kanını akıtır ve bu kandan insanlığı yaratır. Tanrıların çektiği ağır işlerin yükünü insanın üzerine yükler. Bu cümle Atrahasis destanındaki yaratılış formülünün Enuma Elish'teki versiyonudur. Bu kaynakta Ea ve Enki'nin rolü tamamen açıktır. O insanın yaratıcısıdır. Ancak monoteist sistemde bu rolü artık o üstlenemez. Zira tek bir yaratıcı vardır ve o da Allah'tır. Bu nedenle Enki'nin yaratıcı rolü Allah'a devredilmiş, onun diğer tüm işlevleri bilginin taşıyıcısı, insanlığın koruyucusu, ölümsüzlük fırsatının yitirilmesinin simgesi olma Adem figürüne aktarılmıştır. Bu aktarım sürecinin izlerini Yaratılış kitabının 3. bölümünün 22. ayetindeki Adem bizden biri gibi oldu cümlesinde açıkça görmek mümkündür. Bu cümle Adem'in soyut bir simge değil, tanrısal statü taşıyan bir varlık olduğunu dolaylı biçimde kabul etmektedir. Tüm bu mitolojik katmanların içindeki en güçlü anlatı çizgisi ise Enki ile Enlil arasındaki rekabettir. Bu rekabet Atrahasis destanında açıkça kodlanmıştır. Enlil insanları yok etmek ister, Enki ise onları korur. İnsanın dostu olan Tanrı ile insanın düşmanı olan Tanrı arasındaki bu dramatik ikilik, monoteist teolojinin en temel yapısına yani Allah ile şeytan arasındaki ezeli çatışmaya dönüşmektedir. Bu dönüşümün sonunda monoteist mitolojide her şey yerli yerine oturur. Anu Allah'a dönüşür. Tek, mutlak, müdahalesiz. Enki Adem'e dönüşür. Yaratan değil, yaratılan ama bilginin sahibi, insanlığın atası, ilahi özden pay almış varlık. Enlil ise iblis ve şeytana dönüşür. İnsanlığın düşmanı, kibirli, inatçı, ateşli varlık, cinlerin efendisi. Anunnaki meleklere, Igigi ise cinlere dönüşür. Bu kodlamanın arkasında binlerce yıllık bir kültürel dönüşüm yatmaktadır. Ancak bu dönüşümün izlerini mitolojik metinlerde, dil bilimsel yapılarda ve teolojik formüllerde her yerde görmek mümkündür. Şimdi dil bilimsel analize geçelim. Adapa adı Akatça çivi yazısı tabletlerinde farklı işaretlerle temsil edilir. Harflerin fonetik değerleri esas alındığında sözcük A da Pa olarak okunur. Akatça fonetik sisteminde A açık bir ön ünlü, Da diş eti bölgesinde oluşan bir hece, Pa ise çift dudak ünsüzüyle başlayan açık bir hecedir. Sözcüğün kökeni tartışmalıdır. Bir yoruma göre Adapa, Akatça Adapu fiilinden gelir. Bu fiil kendini tutmak, dikkat etmek, hesap etmek anlamlarını taşır. Başka bir görüşe göre sözcük Sümerce'ye ait A yani güç ve kol ile Dap yani vurmak ve dövmek bileşenlerinin birleşiminden türemiştir. Ancak bu çözümleme dil bilimsel açıdan spekülatif niteliğini korumaktadır. En geniş kabul gören akademik konsensüs, Adapa'nın örnek teşkil eden ya da örnek olarak yaratılmış anlamını taşıdığı yönündedir.
Fransız Asiryolog René Labat bu okumayı 20. yüzyılın ortalarında sağlam bir zemine oturtmuştur. Araştırmacılar geçen yüzyılın ortalarından bu yana Adapa ile adam arasındaki fonetik geçiş olasılığını tartışmaktadır. Bu tartışmanın merkezinde iki fonetik değişim süreci yer almaktadır. Birincisi P'den M'ye geçiştir. Semitik diller arasında dudak ünsüzlerinin yani P, B ve M'nin birbirinin yerini alması dilbilimsel açıdan belgelenmiş bir olgudur. Özellikle Batı Semitik dillerde sözcük sonundaki P zamanla M ile yer değiştirebilmiştir. Bu süreçle Adapa'dan Adama'ya, oradan da Adam'a geçiş mümkün görünmektedir. Niels Erik Andreasen bu geçiş iddiasını akademik literatüre taşımıştır. Ancak iddia dilbilimsel konsensüse henüz ulaşmamış olup destekleyici ama kesin olmayan bir varsayım olarak kabul görmektedir. İkincisi, Sümerce'ye ait P sesinin Akatça'da B ile yer değiştirmesi, ardından B'den M'ye geçişin gerçekleşmesidir. Bu iki ardışık değişim zinciri Adapa, Adaba, Adama ve Adam sırasını oluşturmaktadır. Ancak bu zincirin her halkası ayrı ayrı belgesel kanıt gerektirmektedir. Sürecin bir bütün olarak henüz belgelenmediği açıkça belirtilmelidir. Daha önemli bir nokta şudur. Akatça, adamu fiili yapmak, inşa etmek, ortaya koymak anlamını taşımaktadır. Bu fiilden türetilmiş bir isim olarak adam, Akatça'da yapılmış olan anlamını taşıyabilir. Bu semantik imkan, İbranice adam sözcüğünün topraktan yapılmış insan anlayışıyla dikkat çekici bir uyum içindedir. Bununla birlikte doğrudan fonetik türeme iddiasından semantik paralellik iddiasına geçişin bilimsel dürüstlük açısından zorunlu olduğu vurgulanmalıdır. Bunlar birbirinden farklı iki kanıt türüdür. Akatça'da insan kavramını karşılayan en temel sözcük avilum'dur. İnsan, kişi, kimse anlamlarını taşır. Bu sözcük hem genel insan anlamında hem de özgür erkek anlamında kullanılmıştır. Hammurabi kanunlarının ilk bölümündeki avilum bu anlamın klasik örneğini sunar. Avilunun etimolojisinin a yani ev ve mekan ile vilu yani duran ve oturan kökünden geldiği tahmin edilmektedir. Yurt sahibi, mekanda duran insan gibi bir semantik çağrışımla. İkinci önemli terim salmudur. Suret, görüntü, heykel, benzer anlamında. Bu sözcük Tanrı'nın suretini karşılayan İbranice tselem sözcüğünün Akatça karşılığıdır. Akatça'da kral Tanrı'nın suretidir. Bu monoteist teolojideki Adem Tanrı'nın suretinde yaratılmıştır anlayışının Akat siyasi teolojisindeki kökenine işaret etmektedir. Üçüncü önemli terim tittum ya da titudur. Kil, çamur, toprak anlamında. Atrahasis destanında insanın yaratılışında kullanılan bu sözcük İbranice toprak anlayışıyla doğrudan semantik bir bağ kurmaktadır. Adapa mitinin semantik dünyasıyla İbranice Adem anlayışı arasındaki paralellikler olay örgüsü düzeyinde olduğu kadar sözcük düzeyinde de belirgindir. Birincisi, Adapa bilgelerin aydınlatıcısıdır. İbranice Adem ise tüm isimleri bilen ve bunları meleklerin önünde sıralayan insandır. Bilginin sahibidir. Her iki figür için hikmet merkezi bir niteliktir. İkincisi, Adapa, Eridu'nun tapınak görevlilerinin başı ve ruhban sınıfının önderidir. İbranice Adem ise cenneti işletmek için konumlandırılmıştır. Bir vekil, bir gözetici, sorumlu bir varlık. Her iki anlatıda da insan ilahi bir mekandan sorumlu tutulmuş varlıktır. Üçüncüsü, Adapa Ea tarafından yaratılmıştır. Ancak ölümsüzlükten yoksundur. İbranice Adem ise Allah tarafından topraktan yaratılmış, ne var ki yasak meyveden yedikten sonra ölümlü bir varlığa dönüşmüştür. Her iki durumda da ölümlülük başlangıçtan programlanmış bir özellik değildir. Bir olayın sonucudur. Son olarak akademik konsensüsün haritasına bakalım. Konsensüs olan nokta şudur. Adapa mitinin yaratılış kitabındaki Adem anlatısıyla yapısal ve tematik paralellikler paylaştığı, bu paralelliklerin tesadüften değil, ortak bir mitolojik havuzdan kaynaklandığı genel kabul görmektedir. Heidel'in 1946 tarihli klasik araştırması, ardından Speiser, Greenfield ve Tigay'ın çalışmaları bir bütün olarak değerlendirildiğinde bu konsensüs açıkça ortaya çıkmaktadır. Konsensus olmayan nokta ise şudur. Adapa adının
doğrudan fonetik dönüşümle Adem'e evrildiği iddiası henüz kanıtlanmamış bir varsayım olmaktan öteye geçememektedir. Sözcük kökü, fonetik zincir ve tarihsel ara aşamaların her biri ayrı ayrı kanıt gerektiren halkalardır.